Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunu sizlere nasıl basketbolda üçlü tehdit pozisyonu yapılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü basketbol eğitim videosunu sizlere nasıl basketbolda üçlü tehdit pozisyonunda durulur, üçlü tehdit pozisyonu nedir bunu açıklayacağım. Evet, basketbolda biliyorsunuz değerli basketbol severler, iki türlü duruş var. Bir stance duruşu, diğeri de üçlü tehdit pozisyonu dediğimiz basketbolcunun hamleden önce yaptığı bir duruştur. İlk önce stance duruşunu gösterelim. Her zaman gibi ayaklar omuz genişliğinde açık. Stance'e oturuyoruz. Stance pozisyonunda. Top avuç içimde arasında, topu göğsüme çok yaklaştırmıyorum ve dirsekler açık. Bu pozisyon biliyorsunuz stance pozisyonu. Bunu zaten başlangıç seviyesindeki oyunculara öğretiyoruz. Bunu yapıyorlar. Ve artık bunu öğrendikten sonra bütün hareketlerden önce hamleyi, dribling'i yaparken yaptığımız ilk hareket karşıdaki müdafayı tehdit oluşturmak için yaptığımız hareket aynı stance pozisyonu gibi omuzlarımız açık, omuz genişliğinde ayaklarımız açık. Eller gene topun üzerinde böyle değil fakat tam omuzuma yakın bir şekilde olabilir. Şut atacakmış gibi eğer sağla atıyorsam gene top elimin altında, topun altında duruyor ve tabii ki de sol elimde yanında destekleyici oluyor. Şu ortadaki pozisyon demek müdafaya şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben şut atabilirim, aynı zamanda pas verebilirim ya da dribling yapabilirim. Bu üçlü tehdit pozisyonda bu yüzden müdafaya bunu söylemiş oluyoruz. Yani bunun amacı, üçlü tehdit pozisyonunun amacı ben seni geçebilirim, aynı zamanda senin üzerinden şut atabilirim ya da arkadaşıma pas verebilirim. İşte yani müdafayı tehdit ediyoruz. Yani dikkat et, ben bu üç tanesinden birini yapabilirim diyorsunuz. Yani bu tabii dünyaca global olarak bilinen bir hareket. İki türlü duruşu var. Benim size gösterdiğim duruş omuzun yukarısında, gözümüzün altında, çok yukarıda değil. Göz seviyemizin altında olacak mutlaka pozisyon. El topun altında, hazır şut atacakmış gibi aynı zamanda. Şu pozisyonda daha çok yapıyor antrenörler, koçlar. Fakat ikinci hareket benim daha çok öğrencilerime, oyuncularıma yaptırdığım top yukarıda değil de biraz da aşağıda. Şu pozisyonda. Yani geldik, hop şu pozisyonda. Neden bu pozisyonda top geride oluyor? Çünkü önümüzde müdafaa olduğu için müdafaa her zaman bizi rahatsız ediyor değil mi? Devamlı hareketli, agresif müdafaa varsa özellikle devamlı eli bir taraflarımızda olacak, topta olacak, işte bize dokunmuş olabilecek. Özellikle de şu ilk gösterdiğim pozisyonda olduğumuz anda oyuncu, müdafaa tabii bizi daha çok rahatsız edecektir ve amacımız topu onu kaptırmamak ve o yüzden ona çok müdahale hakkı tanımış oluyoruz bu pozisyonda. Ama üçlü tehdit pozisyonunda şunu yaptığımız zaman biraz daha müdafaanın bize yaklaşması lazım ve biraz daha topu müdafadan korumuş oluyoruz. İşte o yüzden ben oyuncularıma bu üçlü tehdit pozisyonunda bu ikinci hareketi gösteriyorum. Bunu yapsınlar. Yani geldik, şu da çok güzel, eyvallah ama bu bence en iyisi bu. Çünkü burada herhangi bir süpürme hareketinde çok rahat geri dönüş olabilir. Burada biraz daha eğer kendimize hakimsek bir problem olmaz ama şu pozisyonda her zamanki biraz daha müdafada uzak ve biraz daha müdafayı biz en azından tehdit etmiş oluyoruz. Geldik, benim uyguladığım şekilde yaptığımız zaman şut atabilirim, pas verebilirim, dribling yapabilirim diyorum aynı zamanda. Gösterelim ilk hareketi. Yaptık, şut atabilirim, pas verebilirim ya da dribling yapabilirim diyorsunuz. Basketbolda üçlü tehdit pozisyonu bu. Dediğim gibi ben her zaman oyuncularıma şunu gösteriyorum. Hop, şut feyi, pas, dribling. Şimdi şöyle, burada şut feyi biraz daha etkili oluyor bence. Çünkü aşağıdan yukarı kaldırdığımız için daha fazla vücut ivme gösteriyor ve biraz daha müdafayı yanıltma şansımız var. Burada ise omuzdan da tabii çıkartabilirsin ama buradaki mesafe biraz daha kısa olduğu için müdafayı yanıltma şansımız, biraz daha müdafaanın hareket ettirme şansımız bence biraz daha zor. O yüzden
Aşağıda yaptığımız zaman bence biraz daha bu vücudumuz hareket ettiği için biraz daha ona karşı tehdit uygulamamız daha farklı olabiliyor. O yüzden bence arkadaşlar şunu yapmanız, şu pozisyonda durmanız, aşağıda top biraz daha bel hizasında durması bence çok daha önemli. Bunu uygulayın. Dediğim gibi bütün basketbolculara sırayla stance pozisyonundan sonra mutlaka stoplarla beraber özellikle şu üç tehdit pozisyonunu mutlaka çalıştırın. Nasıl çalıştırabiliriz? Tabii çok güzel bir soru. Geldik. 2-3 triplik yaptık. Sağ elle stop yaptık. Birinci 3 tehdit pozisyonunu gösterebilirsiniz. Şu şekilde. Tam sağ. Sağ elle gitti. Hop durdu. Devam etti. Sol elle gitti. Hop durdu. Devam etti sağ elle. Hop durdu. Tabi burada oyuncularınızı açıklıyorsunuz. Normalde topu tutup tekrar dribling yapamaz biliyorsunuz ama burada bir alıştırma olduğunu, steps olmadığını söylersiniz. Tabii ki oyuncu da aynı zamanda anlayacaktır ve devam edecektir. İlk pozisyonu yaptık. İkinci pozisyona gelirken tekrar aynısı. Sağ elle sürdük. Hop durduk tekrar. Geliyoruz bir daha. Hop bir daha duruyoruz. Dediğim gibi sol elle gelelim. Sol ele geldik. Hop durduk. Tekrar devam. Hop devam. Yani bu ikisini de çalıştırın. Çocuk için, onun için hangisi daha rahat hem o kavrasın. Aslında dediğim gibi bu aşağıki pozisyonu göstermeniz daha uygun. Daha da ona alıştırın. Yani onu da gösterin ama sizin takım felsefenize, takım oyuncularınızda uygulayabileceğiniz şekilde bunu yaptırmaya çalışın. Ben bunu yaptırıyorum. Bence daha etkili oluyor müdafalar. Biraz daha sokulmaya gerekli, size yaklaşmak gerekli. İşte yaklaşması da demek bu da bir tehdit. Aynı zamanda bir hareket etmesi demek. O yüzden geçmeniz daha da iyi olabilir, iyi olacaktır. Mutlaka bu üçlü tehdit pozisyonu antrenmanlarını uygulayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu videonun altına mutlaka mesaj yazmayı unutmayın. Diğer videoların altında mutlaka mesaj yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. İstediğiniz bir antrenman programı varsa mutlaka yazın. Özellikle basketbol birebir antrenman ile ilgili. Bunlara bakıp değerlendirip boş zamanlarımda mutlaka video çekmeye çalışacağım. Kanalım sizlerle beraber büyüyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizler ne kadar bana abone olursanız ben o kadar daha çok motive oluyorum. Daha iyi videolar çekeceğimi umuyorum ve daha iyi olacağımı umuyorum. Şimdilik teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.